Merhaba arkadaşlar, ben Elif Prenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir crop hırka anlatımı yaptım. Böyle cebi olan, cebin içinde ayıcık olan, ayıcıklı bir crop hırka anlatımı yapmıştım. Sonra takım olabilmesi adına şöyle güzel bir bere çalışması anlattım. Son olarak da bugün sizlere görmüş olduğunuz bu atkı çalışmasının anlatımını yapacağım. Böyle hırkamızla, bakın lastik çalışmamızla aynı çalışma olan böyle harika bir takım çalışması oldu. Yine ayıcığımız tabii ki var, çünkü ayıcığımız olmadan olmuyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde şöyle üçlü kombin yapabileceğiniz bir çalışma. Hem kız hem erkek bebekler için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Her model, her rengi birbirinden güzel. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız rengarenk örüyorum ve paylaşıyorum. Yeşil rengiyle başladık. Anlatımı da yeşil rengiyle başladığım için ben böyle takımı arkadaşlar hep aynı renk olarak tamamlamış oldum. Harika bir kombin çalışması oldu. Yine arkadaşlar hırkamızı bir yaşa uygun ölçülerde çalıştım ama böyle büyükçe bir yaş arkadaşlar. Kalıbım küçük değil. Ona uygun olacak şekilde yine 1-2 yaşın kullanabileceği bir bere çalışması yaptım. Ve yine arkadaşlar 1-3 yaş arası kullanılabilecek büyüklükte, yani en ve boy olarak 1-3 yaş arası kullanabileceğiniz büyüklükte şimdi bir atkı çalışmasını size anlatarak kombinimi tamamlayacağım. Arkadaşlar kitten bahsetmiştim size. Benden ya da Ceyhun Yün'den kit alabilirsiniz ya da ipi bulmakta zorlanıyorsanız Etrofil Megastar'la yine ördüm. Yine Ceyhun Yün'ün Instagram sayfasından sipariş verebilirsiniz. İplerinizi ve daha doğrusu kitinizi de sipariş verebilirsiniz ama tek başına ondan ip de alabilirsiniz. Benden eğer ayıcıkları bulamıyorsanız, ipi bulamıyorsanız, kit almak istiyorsanız bana da ulaşın Instagram'dan. Kit konusunda ben de sizlere yardımcı olabilirim arkadaşlar. Şimdi kitten bahsetmişken hemen söyleyeyim. Şu anda görmüş olduğunuz kombinin tamamına 5 yumak ip kullandım arkadaşlar. Yani atkı, bere ve hırka tam 5 yumak ipten oluyor. Onu da belirtmek istedim. Kitin içinde de, eğer kit olarak alırsanız kitin içinde de zaten 5 tane yumak, 3 tane ayıcık, 3 tane ahşap düğme ve 6 milimetre örgü şişi var örebilmeniz için. Evet, şimdi gerekli açıklamaları yaptıktan sonra artık bu atkı çalışmasını örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bere çalışmamızdan sonra hırkamıza takım olabilmesi için bir de atkı çalışması yapmasak olmazdı. O yüzden şimdi bir atkı çalışmasıyla örgümüzü örmeye devam edeceğiz. Yine 6 milimetre örgü şişimi kullanacağım. Hırkamda ve beremde kullanmış olduğum şiş numaram 6 idi arkadaşlar. Ve yine bir yaşa uyumlu hırka çalıştık, bir yaşa uyumlu bere çalıştık. Yine bir yaşa uyumlu atkımızı çalışacağız arkadaşlar. Yine Etrofil marka ip kullandım. Bereyi ve hırkayı da aynı iple örmüştük. Etrofil'in Megastar serisiyle örgümüzü öreceğiz. %25 yün, %75 akrilit içeriği olan 100 gram ve 110 metre uzunluğunda böyle kalınca bir örgü ipi arkadaşlar. Bu rengi çok sevdiniz. Renk numaramı hemen söyleyeyim. Renk numaram 74067, böyle tatlı bir yeşil arkadaşlar. Evet, hırkayı ve bereyi anlattığımda ayıcıkları nereden temin edebilirim, Etrofil'in ipi bizim buralarda yok diyen arkadaşlar için şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Siz bu takımı ya da sadece hırkayı ya da sadece atkıyı ve bereyi örmek istiyorsunuz, ip ve ayıcık bulamıyorsanız ben size kit hazırlayacağım arkadaşlar. Kitleri benden temin edebileceksiniz. Ona karar verdim, artık yapılacak bir şey yok çünkü malzeme bulamıyorsunuz. Hani ipin Etrofil'in sitesinden ya da Ceyhun'un
Instagram sayfasından sipariş verebilirsiniz ama şu ayıcıklar bayağı problem oldu. O yüzden ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. Eğer örmek istiyorsanız ve malzeme bulamıyorsanız Instagram'da Bebeğim Örgülerim Elif Prenvise Instagram sayfamın adı. Oradan bana ulaşın arkadaşlar. Kit konusunda sizlere yardımcı olacağım. Evet, ne dedik? 6 milimetre örgü şişiyle beraber atkımızı çalışacağız. Arkadaşlar klasik ilmek atma tekniğiniz neyse onunla birlikte 25 ilmek şişlerimizi atalım. Bir yaş için 25 ilmek oldukça uygun bir büyüklük. Böyle güzel bir atkı, bebeğin yüzünü, boynunu rahatça sarabilecek bir genişlikte. Zaten biraz ördükten sonra santim uzunluğu da vereceğim size. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlar hem atkıda hem berede ilmek sayılarını biraz artırabilirler. Uzunlukları ve enleri biraz büyüttüğünüzde şöyle birkaç ilmek ve birkaç sıra arkadaşlar daha büyük boylarda da örebilirsiniz. Şimdi sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 ilmeği şişimize attık. Şimdi bir sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Evet, 25 ilmeğimizi şişimize attık ve artık örgümüzü örmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar, bere çalışmamda ve hırka çalışmamda kullanmış olduğum şu 2 düz bir ters, 2 düz bir ters lastik çalışmasını takım olabilmesi için atkıya uygulayacağım ve çok güzel bir takım olacak. Şimdi başlıyoruz. Bakın. İlk 1, 2, 3 ilmeğimi düz örüyorum. Ardından ipi kendime alıyorum. Bir ters. Sonra arkaya atıyorum. 2 ilmek düz. İpi kendime alıyorum. Bir ilmek ters. Sonra arkaya alıyorum. 1, 2 ilmek düz. Bir ters, 2 düz. Bir ters, 2 ilmek düz. Bir ters, 1, 2 ilmek düz. Tekrar bir ters, 1, 2 ilmek düz. Bir ters ve bakın sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği de düz örgü olarak örüyorum. Ne yaptık? 3 düzle başladık. Sonra bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz, bir ters, 2 düz devam ettik. Sonrasında bir ters, 3 düzle sıramızı tamamladık. Kurulumumuz ön tarafta böyle. Şimdi arka tarafta devam edelim. İlk ilmekleri boş alıyoruz ve alırken arkadaşlar bakın. Şimdi şu ip önde olacak şekilde boş aldım. Sonra 2 ilmek ters ördüm. Ardından bir düz, 1, 2 ilmek ters. Sonra bir düz, 1, 2 ters. Bir düz, 1, 2 ilmek ters. Bir ilmek düz, 1, 2 ilmek ters. Bir düz, 1, 2 ilmek ters. Bir düz, 1, 2 ilmek ters. Bir düz, bakın sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği ters örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi yine örgümüzün düz tarafındayız. Bakın arkadaşlar, burada da şöyle giriyorum ilmek arasına. İlk ilmeği boş alıyorum. Ardından 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. 1, 2 ilmek düz, 1 ilmek ters. Bu şekilde örüyorum.
Arka sırayı bir daha göstereceğim. Şu ilmek alışları da göstereceğim. Çünkü kenar kısmının düz kenar olması lazım arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters ve son 3 ilmeğim düz. Bakın. 1, 2, 3. Bakın 3 düzle başladık. 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 3 düzle bittik. Şimdi arka tarafta bakın şöyle alıyorum. İp benden tarafken şöyle ilmeğin arasına girdim, boş aldım. Ardından 1, 2 ilmek daha ters. Sonra 1 düz, 2 ilmek ters. 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 1 düz, 1, 2 ilmek ters. 1 düz, 1, 2 ilmek ters. 1 düz ve son 3 ilmeğim ters. Evet, örgümün arka tarafını bitirdim. Bakın ön tarafa geldiğimde görüyor musunuz? Şu kenarlar düz kenar gidiyor arkadaşlar. İlmek alma şeklimiz çok önemli. Dediğim gibi ilmekleri alırken dikkat edin. Bakın bir kez daha göstereyim. İp arka tarafta, düz ilmeği alırken bakın şöyle ilmeğin arasından batıyorum. Boş alıyorum. Sonra 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. Evet arkadaşlar, bu şekilde atkımızın uzunluğunun ne kadar olmasını istiyorsak o kadar uzunlukta öreceğiz ve bitireceğiz. Bebek atkılarında büyüklükler değişir arkadaşlar. 90 santimden kısa yapmayın. Öyle çok uzun da yapmayın. Çünkü gereksiz bir uzunluk oluyor. Şöyle orta karar bir uzunlukta öreceğiz ve biz bitireceğiz. Bakın 1, 2, 3 ilmek düzle sırayı tamamladım. Bakın görüyor musunuz? Kenarlarım ne kadar düzgün. Şimdi hemen şu haliyle bir ölçü vereyim. Kaç santim genişliğimiz var. Yani şu anda çok net değil. Biraz da lastik örgü olduğu için esneyebilecek bir örgü ama şöyle tuttuğumda bakın. Yani şöyle neredeyse 20 santim. Bu oldukça yeterli bir genişlik. Yani daha geniş olmasına gerek yok. O daha da geniş olursa arkadaşlar o da çocuğun yüzünü çok kapatır. Şu görmüş olduğunuz idealdir. Hatta bunu 1-5 yaş arası kullanabilirsiniz bu genişliği. Zaten bakın esniyor, görüyor musunuz? Bu 1-2 santimde esner. Evet, şimdi bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ben atkımı şöyle uzunca ördüm. Şöyle tam 1 metre uzunluğunda bir çalışma yapmış oldum. Bu rahat 1-3 yaşın kullanabileceği boyda ve genişlikte bir çalışma oldu. Bakın bizim örgümüz lastik çalışması olduğu için bu şekildeyken biraz toplu görünüyor ama şöyle sararken gördüğünüz gibi böyle açılıyor. Geniş bir çalışma. Bu sayıyla beraber arkadaşlar 5 yaşa kadar 6 yaşa kadar şu genişlik atkı için oldukça uygun. 1 yaş 0-1 yaş için örerseniz ya da 0-2 yaş için örerseniz biz 25 ilmekli örgümüze başlamıştık. Ne yaparız? Şöyle yaptığımızda 3 ilmek eksik, yani 22 ilmekle de örebilirsiniz. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar. 80-85 santimden kısa, 0-1 yaş için bile 80-85 santimden kısa atkınızı kesinlikle örmeyin. 1 metre oldukça idealdir. 90 santim, 1 metre, 1-2 yaş gibi 3 yaşa kadar 1 metre uzunluğunu kullanabilirsiniz. 3-5 yaş arası da 1 metre 10 santim gibi
En fazla 1.20 arkadaşlar. Çok uzun örerek gereksiz bir uzunluk ve gereksiz bir ağırlık çocuğa yapmanıza gerek yok. O yüzden ölçülerinize dikkat edin. Şimdi ben 1 metre uzunluğunda atkımı ördüm. Şimdi keseceğiz. Tıpkı hırkamızın ilik düğme kısmının lastiğinde olduğu gibi örerek kesme tekniğiyle keseceğiz örgümüzü. Bakın hemen başlayalım. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmek ters, ipi kendime aldım. Ters olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Sıradaki düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeği üzerine geçirdim. Kesim yaparken yine esnek bir kesim yapmaya dikkat edelim. Sıkı bir kesim yaparsak arkadaşlar şu kısım toplar. Normal örgümüzle aynı sıklıkta düzleri düz olarak örüp keselim. Tersleri ters olarak örüp keselim ve artık atkımızı da bitirelim. Harika bir kombin oldu. Instagram'da çok ses getirdi. Kitlerimi benden ve Ceyhun'dan alan birçok arkadaşımız var. Özellikle ip çok merak edildi. Ceyhun Yün'e yönlendirdim arkadaşlar. Instagram sayfanız varsa Ceyhun Yün'den ipleri tedarik edebilirsiniz. Eğer kit olarak almak istiyorsanız benden ya da Ceyhun'dan. Çünkü kitler bende de var. Ceyhun bana bu konuda yardımcı oldu. Bana ulaşan arkadaşlara kit temininde ben de yardımcı oluyorum. Evet, var olan ilmeklerimizi bakın birer birer düzleri düz, tersleri ters örerek kestim ve bitirdim. Şimdi arkadaşlar ben püsküllü bir atkı çalışması yapacağım. Klasik atkı çalışması. Siz isterseniz püskül çalışması yapmayabilirsiniz. Ama bebek örgülerinde, atkılarda püskül geleneksel bir özelliktir. O yüzden ben püskül çalışacağım. Nasıl çalıştığımı da şimdi size göstereceğim. Bakın bitti. Son ilmeğimi de bir kez daha ördüm ve ipimi kestim. Şimdi tığımın yardımıyla arkadaşlar bakın. Önce tığımızın yardımıyla şu fazla ipimizi yürüterek gizleyelim. Bu ipleri böyle tam ucu ucuna sakın kesmeyin. Her videomda söylüyorum ama hala bilmeyen arkadaşlar var. Böyle düğümü yapıyorlar. Tam ucundan kesip bırakıyorlar. Öyle yapmayın. Şu an benim yaptığım şeyi çok kolayca yapabilirsiniz. Bakın birkaç kez yürüttüm ve gizledim. Bu kadar basit. Fazlasını da kestim, attım. Evet. Şimdi püsküllere gelelim. Ben şu başlangıç tarafına püsküllerimi taktım arkadaşlar. Bakın. Tam 15 tane püskül atkıma yerleştirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane yeterli. 2 kat olarak çalıştım. Hemen söyleyeyim. Bakın uzunluğu kaç santim. Ben hemen hazırlık yaptım. Şöyle örgü ipimden artan iplerle beraber şöyle ikiye katladığımda tam 14 santim uzunluğunda, bakın 14 santim uzunluğunda, göz kararı ben yaptım bunu. Biraz daha kısa, biraz daha uzun yapabilirsiniz. 14 santim uzunluğunda iplerimi hep aynı boy olarak kestim. Şimdi geliyoruz hırkamızın atkımızın uç kısmına. Şimdi bakın nasıl takıyorum. Çok kolay bir şekilde şöyle iplerimi ikiye katlıyorum. Geliyorum, bakın. Her bir yuvanın içerisinden giriyorum. Önce birinci ilmeğim. İçerisinden giriyorum. Şöyle tığımla. Sonra sanki zincir çeker gibi. Bakın ikisi de aynı boy. Görüyor musunuz? Bu şekilde bağlıyorum.
Bir tane daha yapalım. Bakın 2'ye katladım. Şöyle arka taraftan bakın. Bir düz tarafa denk geliyor, bir ters örgüye denk geliyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle arasından geçirdim. Bakın. Bir tane daha yapalım. Bakın yine düze denk gelecek. Zaten ilmek yerleri belli. Görüyor musunuz? Hemen şöyle girince bakın direkt düz ilmeğe denk geliyor. Girdim. Zincir çeker gibi arasından geçirdim. Bakın. Görüyor musunuz? Bu şekilde bütün püsküllerimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bütün püsküllerimi taktım her iki tarafına da. Şimdi püsküllüyken kaç santim uzunluğunda olduk hemen söyleyeyim. Şöyle püsküllerimizi de uzatalım. Evet, şöyle püskülden tuttuğumuzda arkadaşlar tam 1 metre 20 santim uzunluğunda atkımız olmuş oldu. Şimdi atkımıza ayıcık için cep çalışacağız. Tıpkı beremizde ve hırkamızda yaptığımız gibi. Ne yapıyorduk? İlmek alıyorduk. 11 tane ilmek alarak cebimizi çalışıyorduk. Şimdi bizim 25 ilmeğimiz var. Tam bu 25 ilmeğin orta kısmından 11 ilmek çıkaracağız ki tam şöyle orta kısımda bir cebimiz olsun. Şimdi cebimizi tam orta kısma yerleştireceğiz. Şu başlangıçtan itibaren de arkadaşlar şöyle bir göz kararı şöyle bir yere koymamız lazım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 tane ilmekten yukarı koyarsak gayet düzgün oluyor. Ya da 10. ilmeğe yapalım. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu bizim 10. ilmeğimiz. Bakın şurası. Şimdi 25 ilmeğimiz var. Tam ortaya 11 ilmek çıkartacağız. Dolayısıyla sağda 7, solda 7, 14, ortada 11. Ne yaptı? 25 ilmeğimiz oldu. Şöyle yapacağız. 7 ilmek buradan sayacağız. 8. ilmekten ilmek almaya başlayacağız. Bakın zaten 3 ilmeğimiz, ilk 3 ilmeğimiz düz. Sonra bir ters 4. Sonra 2 düzümüz var 5, 6. 7. ilmeğim şuradaki tersim. Demek ki 8. ilmekten ilmek almaya başlayacağız. Yani şu düz sıradan alacağız arkadaşlar. Ne dedik? 10. ilmekten alalım. Şöyle sayalım bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu 10. ilmek. Bakın tam şurası. İlk ilmeği buradan çıkartıyorum. Geliyorum. Şöyle kolay bir şekilde hemen ilk ilmeği çıkarttım. Şimdi hep aynı yerden şöyle aynı hizadan ilmek çıkarmamız lazım. En kolayı alttan saymak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10'uncusu bu. Battım. Şu ipi de üstünden yürütelim arkadaşlar. Bu da gizlenmiş olsun. Tekrar uğraşmaya gerek kalmıyor. Aynı şeyi ters örgüyle yapacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. ilmeği bakın bu. Girdim ve ördüm. Bakın. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 10. ilmek bu. Girdim ve aldım. 4 tane ilmek çıkarttık. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen burada. Aslında çok belirgin ama ben hani aklı karışabilir arkadaşlardan bazılarını özellikle gösteriyorum. Bakın sıradaki bu ama sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın bu 10. Yine ipimi yürüttüm. Aldım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın bu. Onu da aldım. Yanındaki
Hemen yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın bu. Kaç ilmek çıkardık? 3, 6, 8. 3 ilmek daha çıkaracağız. Sayalım. 2, 4, 6, 8. Bakın 10'uncusu bu. Tekrar düzlerden sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10'uncusu bu. Son bir ilmek çıkarıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10'uncusu bu. Şimdi 11 tane ilmek çıkarttık. Bakın. Buradaki düzle başladık. Buradaki düzle bitirdik. Hem sol tarafta 7 ilmeğim hem sağ tarafta 7 ilmeğim. Arada da 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. İlmeklerimiz çıktı. Şöyle kontrol ettiğimizde de bakın hep aynı hizada. Şimdi artık cebimizi örebiliriz. Zaten çok kolay bir çalışma. Ne yapıyorduk? Burası örgümüzün arka tarafı olduğu için bu arkadaki ilmekleri ters örgüyle örüyoruz. Bakın ipimizi de yürüttük. Ne kadar temiz oldu. Onu orada düğümleyip sadece sabitleyeceğim. O kadar tertemiz olmuş olacak. Evet, 11 ilmeğimi ters örgülerle ördüm ve sıramı tamamladım. Döndüm. Ön sıradayım. Var olan 11 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Evet. Tekrar arka sıradayım ve var olan ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Bu son sıramız. Şimdi ayıcığımızın ayaklarının geçebilmesi için bir yuva çalışması yapacağız. Aynı çalışmayı zaten hem atkıda hem berede hem hırkada yaptık arkadaşlar. Evet, 11 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bakın toplamda 1, 2, 3 sıra örgü örmüş olduk. Şimdi ceplerimizin bu ayıcığımızın ayak kısmının geçeceği yuva yapalım. Bakın 1, 2 ilmek ördükten sonra 3. ilmekle 4. ilmeği şöyle sağdan sola doğru birlikte ördüm. Şişime ipimi doladım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Şişime ipimi doladım. Bakın 2 ilmeğim var. Yine soldan sağa doğru ikisini birlikte ördüm. Son 2 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. Şu dolama yaptığımız ilmekleri biraz bol bırakmaya çalışın ki ayıcığımızın ayakları oradan rahatça geçebilsin. Evet, örgümün arka sırasında var olan ilmekleri ters örgü olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Tekrar düz tarafta düz örgülerle örgümü örüyorum. Şu biraz hızlı öreyim. Evet, 11 ilmeğimi düz örgülerle ördüm. Şimdi arka sırada yine 11 ilmeği ters örgülerle örüyorum. Evet. Şimdi bu sırada arkadaşlar lastik örgümüzü yapalım. Ne yapıyorduk? İlk 2 ilmeğimiz düz. Sonra bir ilmek ters. Sonra 1, 2 ilmek düz. Sonra bir ilmek ters. 2 ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve 2 ilmek düzle beraber lastik çalışmamı yaptım. Örgümüzün arka tarafında şimdi ayıcığımızın kollarının geçebilmesi için tıpkı aşağıdaki gibi çalışma yapacağız. Fakat bunu lastik örgümüzü bozmadan yapacağız. Yani 1, 2 ilmek ters ördüm.
Ardından sıradaki 2 ilmeği birlikte şöyle düz örüyorum arkadaşlar. Bakın düz ördüm. Bir kez şişime ipimi doladım. Şimdi yine bu birinci tersim oluyor. Sıradaki ilmek ters, bu da ikinci tersim. Sonra bir düz ördüm. Tekrar şişime ipimi doladım. Şimdi 2 ilmeği birlikte öreceğiz. Düzden sonra bir ters, sıradaki 2 ilmeği birlikte, pardon bir dakika, 1 2, şimdi bir ters ilmek örüyoruz, sonra şişimize ipimizi doluyoruz, sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örüyoruz. Ne olmuş oldu? Bakın 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz ve son 2 ilmeği 2 ters olarak sıramı tamamlamış oluyorum. Bakın hem yuvaları yapmış olduk, hem lastik örgümüzü bozmadan lastik örgümüzü örmüş olduk. Şimdi örgümüzün düz tarafında yine lastik örgümüzü örüyoruz. 2 ilmek düz, sonra bir ters, 1 2 ilmek düz, sonra tekrar bir ters, 1 2 ilmek düz, sonra tekrar bir ters ve 2 ilmek düzle beraber sıramı tamamlamış oldum. Arka sırada yine bakın ilk 2 ilmek ters, sonra bir düz, 2 ilmek ters, tekrar bir düz, 1 2 ilmek ters, sonra bir düz, 1 2 ilmek ters. Döndük, ön sıradayız. Artık kesiyoruz arkadaşlar. Var olan ilmekleri örerek kesme tekniğiyle kesiyoruz. Düz örgü olarak örüyoruz ve kesiyoruz. Her bir ilmeği önce düz örgü olarak örüyorum, sonra kesiyorum. Düz örgü olarak ördüm ve kestim. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimizi kesip bitirelim. Yine esnek bir kesim yaptım. Böyle sıkmadan, gayet normal. Şimdi dikiş yapabilmek için şöyle yarım metre kadar ipimi uzun bıraktım ve şöyle sabitledim. Bakın cebimiz oluştu. Şimdi dikelim cep kısmımızı. Evet arkadaşlar, bakın şimdi iğneme ipimi geçiriyorum. Ve dikmeye başlıyoruz. Şimdi tıpkı şapkamızda ve hırkamızda olduğu gibi şöyle ilmeklerinizi sayabilirsiniz. Ben artık saymıyorum. Şöyle bakıyorum. O kadar çok artık ördüm ve diktim ki arkadaşlar, daha sayma gereği hissetmiyorum. Şimdi tam aynı hizadaki ilmeğin içerisine battıktan sonra bir sağdan batıyorum. Sonra geliyorum, bakın sıradaki şöyle ilmeğin altından batarak dikiyorum. Geliyorum. Yine aynı şekilde birleştiriyorum. Hep aynı ilmeklerin arasından bu şekilde batarak diktiğimizde sanki dikiş yokmuş da birlikte örülmüş gibi bir görüntü oluyor. Şimdi göstereceğim. Biraz ipimi sıkınca bakın ne olacak. Evet, geliyorum. Bakın sıradaki ilmeğin arasından girdim. Şimdi bir çekelim. Bakın arkadaşlar. Şöyle çektiğimizde bakın, gördünüz mü? Sanki dikiş yok da birlikte örülmüş gibi bir görüntü olmuş oldu. Evet, şu aşağıya kadar aynı şekilde dikip bitireyim. Hep aynı ilmeğin arasından girerek diktim. Bakın en son geldim. Şurada içeriye
şuradan içeriye iğnemi gönderdim. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle ipimi biraz çektiğimde bakın. Sanki hiç dikiş yokmuş gibi. Evet, geldik şimdi buraya. Önce şunu bir sıkıştıralım. Ne dedik? Sabitleyeceğiz ve bırakacağız dedik. Bunu burada bir düğümledim. Şöyle yan tarafın içine de şu fazla ipi aldım. Şimdi arkadaşlar ben ip kesmeyi sevmiyorum. Berede de hırkada da aynı şeyi yaptım. Bakın. Şöyle ipimi karşıya kadar şu ilmeklerin arasından bu şekilde yürüterek geliyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Diğer uca kadar bu şekilde yürüttüm. Geldim diğer uca. Şimdi şöyle çevirirsem daha rahat göreceksiniz. Bakın diğer uca geldim. Hemen bakın buradan ilmek almıştık ya. Hemen bir üst sırasından şöyle çıktım. Sonra bir cepten bir aşağıdaki ilmeğin arasında. Aynı şeyi yapıyorum. Bakın. Bir cepten sonra geliyorum bir ilmeğin arasından. Bu şekilde yukarıya kadar yine dikelim. Evet, bakın tam yukarıya kadar diktim. Aynı şey burayı için de geçerli. Bakın dümdüz bir çalışma oldu. Sanki dikiş yok da örülmüş gibi. Şimdi hiza olarak da alalım. Bakın aynı hizaya denk geldi. Şimdi son olarak şu üst kısımdan batıyorum. Arkadan şöyle atkımın olduğu kısımdan bakın dışarıya çıktım. Burada da düğümleyerek sabitliyorum. Ve bitirdim. Şimdi şu örgümün arasından ipimi yürüttüm. Fazlasını kestim ve temizledim. Bakın arkası bile ne kadar güzel. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç arkada dikiş izi vesaire yok. Ve harika oldu. Şimdi ayıcığımızı yerleştirelim. Bakın hiç zorlanmadan görüyor musunuz? Bacaklarımız geçiyor. Hiç örgümüze zarar vermeden, esneme vesaire olmadan rahatça. Ne sıkı ne bol arkadaşlar. Aynı şekilde kollarımızı da geçirelim. Bakın. Gördünüz mü ne kadar güzel oldu. Evet arkadaşlar, artık takımımızı tamamlamış olduk. Şöyle bir güzel katlayalım. Şöyle. Evet. Çok güzel olduk. Şöyle beremizi de alalım. Ben bir kameramı ayarlayayım isterseniz. Şöyle atkı, bere, hırka üçü bir arada. Şöyle son kez bir size poz verelim. Ondan sonra da çalışmamızı tamamlayıp veda edelim. Evet arkadaşlar. Nasıl güzel olduk değil mi? Bakın harika bir çalışma oldu. Şöyle hırkamız da gelsin. Hırkamızı da şuraya alalım şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle mi yapalım? Sanki böyle daha mı güzel oldu? Evet arkadaşlar, harika bir kombin çalışması olmuş oldu. Bakın ne kadar güzel, bayıldım. Hatta ben bu kombinlere arkadaşlar şöyle makosenler buldum. %100 deri makosenler. Takımınızla beraber böyle makosenlerle yine kombininizi tamamlayabilirsiniz. Harika.
görünüyorlar. Ben bayıldım. Evet, bir anlatımın daha sonuna gelmiş oldum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamda görüşebilmek dileğiyle. Her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.